Horobox TV'den herkese merhaba. Grand Seiko köşemizde yepyeni bir modelle tekrardan karşınızdayız. Zannediyorum bir spring drive yaptık, mekanik kalibre yaptık. Şimdi bu sefer kuars kalibreli bir saatle karşınızdayız. Ben müsaadenle hemen kolumdan çıkarıyorum, sana veriyorum. Bu modeli niye seçtik ve detayları nasıl bize aktaracaksın? Başlayalım. Grand Seiko incelemenizde sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Modellerin isimleri çok uzun. Grand Seiko Heritage Collection 44 GS 55. yıl dönümü modeli. Kodu da SBGP017. Oldukça uzun bir ismi var. Bunu neden seçtim? Bunu özellikle aslında Quartz bir Grand Seiko olarak seçmeyi ben tercih etmiştim. Çünkü Quartz teknolojisinin saatçilikte biraz hak ettiği yerden uzak kaldığını, hatta zaman zaman tam kelime karşılığı olacak bilmiyorum ama hakir görüldüğünü düşünüyorum. Ve buna katılmıyorum açıkçası. Çünkü bence Quartz teknolojisi çok önemli bir teknoloji ve saatçilik açısından, saatçiliğin gelişmesi açısından da büyük rol oynayan bir teknoloji. Grand Seiko gibi lüks bir markanın modellerinde buna yer veriyor olmasının arkasında yatan felsefeyi az çok anlayabiliyorum. Ve bunu takdir ettiğim için de bir Quartz Grand Seiko'yu kanalda incelemek istedim. Bunun yanı sıra Doruk'un Horobox.com'da yazdığı pilli saatlerle ilgili çok güzel bir makale var. Onun da etkisinde kalmış olabilirim tabii. Yani orada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Kuars saatler evet hakir görülüyor diyeceğim ama kuars saat neticede saat dünyası için bir devrim niteliği taşıyordu. Kesinlikle, aynen öyle. Evet, belki İsviçre saat endüstrisi için bir yıkımdı, bir krizdi ama genel itibariyle düşündüğümüzde devrimsel bir hareketti. İşlevsel, mühendislik değeri son derece yüksek. Evet, daha ucuza, daha ulaşılabilir bir fiyat segmentine inmemizi sağladı. Saat hobisini, bu mekanik cihazları çok daha geniş kitlelerle tanıştırdı. Kesinlikle. Dolayısıyla her ne kadar yüksek teknolojinin etkisiyle günümüz üretim imkanlarının da yardımıyla elbette daha kolay ulaşılabilir, daha ucuza ulaşılabilir bir takım imkanlar bize sağlamış olsa da bu kuars saatin devrimsel bir yenilik, bir gelişim olduğu gerçeğini bence değiştirmiyor. Şimdi Grand Seiko burada biraz daha duygusal davranıyor. İş artık dayanıklılıktan, işlevsellikten çıkmış. Yani yüksek saatçilikle bu yüksek teknolojiyi bir araya getirelim ve ortaya bambaşka, sıra dışı bir gövde gösterisi yapalım noktasına gelmiş bence. O yüzden şimdi detayları senden duymak isterim. Grand Seiko'nun geleceğe açılan kapısı, geleceğe açılan yüzü niteliğinde olan bir model. Ve tabii efsanevi GS44 tasarım dilini takip ediyor. 40 mm çapında bir saat ve 10.7 mm kalınlığında son derece konforlu, çok güzel spor saat bence. Çok klasik ya da bir dress watch demek mümkün değil. Bana daha çok spor saat gibi gözüküyor. Burada saatle alakalı olarak bence en çok dikkat çeken kısımlardan bir tanesi kadran. Mükemmel bir kadranı var. Yani Grand Seiko'nun ben son birkaç yıl içerisinde yaptığı kadranlarının açıkçası saatçilik tarihinde ya da en azından günümüzde eşi benzer olmadığını düşünüyorum. Yani kadran saatin yüzü ve gerçekten belki bir saati almanız konusundaki en büyük motivasyonlarınızdan da biri. İskelet kadran olabilir, farklı malzemeler kullanarak yapılmış kadranlar olabilir. Son 2 yılda renkli kadranlar saatçilikte oldukça yer almaya başladı. Çok lüks markalar dahi rengarenk kadranlı modeller yapmaya başladılar. Grand Seiko da lokal doğal güzelliklerden, yerel doğal güzelliklerden etkilenen, bundan ilham alan mükemmel kadranlar yapıyor. Şu an karşımızda bulunan Shinzo olarak geçen kadran bence bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Gerçekten açık, temiz bir gökyüzünü andıran bulutlu bir mavi tonu var. Benim çok hoşuma gitti. Mutlaka güzel bir güneş ışığı altında canlı görmenizi tavsiye ederim. Gördüğüm en güzel kadranlardan biri diyebilirim kısaca. Şimdi sen renk ve dokusuna odaklanmışsın. Evet. Ben de uzun bir süre yüksek büyütmeli bir mercekle kadranı inceledim. Şimdi üzerinde akrep ve yelkovanda ve indislerin üzerinde kusursuz bir ayna işlemesi mevcut. Kadranda bir tane hata bulamadım ki oldukça yüksek büyütmeli bir mercekle yaklaşıyorum. Pilli saatlerde en dikkat ettiğim unsurlardan bir tanesi saniye konunun indislerin üzerine tam denk gelmesi. Evet. Bu evet mekanizmanın kalitesiyle de alakalı ama orada çok yüksek bir kalite kontrol, bir özen söz konusu en azından saniye kolu yerleştirilirken. Aynı şekilde işte tarih penceresinin etrafındaki çerçeveden Grand Seiko ambleminin yazısının işlenmesine kadar bütün detayları çok dikkatli bir şekilde inceledim. Sıfır hata. Şimdi bu sıfır hata dediğimiz şey ne var canım? Yani 2000 tane limitli üretilen bir saatten bahsediyorsunuz. Değil 2000 tane, çok daha özel koşullarda, yılda birkaç tane üretilen saatlerde bile işin içine insan emeği, insan elinin hassasiyeti girdiğinde bir takım hatalar söz konusu olabiliyor. Ve bunu markalar bizim kalite kontrolümüzün toleransları içinde bu durumlar diyerek işin içinden çıkıyorlar, sıyrılıyorlar. Aynen öyle. Bu yaklaşımı çok doğru bulmuyorum. Ciddi meblağlar ödüyoruz ve Kesinlikle. yani evet herkes benim kadar hassas olmayabilir veya benim kadar dikkat de etmeyebilir. Gözü o kadar iyi göremeyebilir ama ben göremesem de
aldığım bu makinenin artık kusursuz bir şekilde bana ulaştırılmış Kesinlikle. olmasının güveniyle hareket etmek istiyorum. Bu alışverişimi öyle tamamlamak istiyorum. Grand Seiko hep söylüyoruz ama zaten bu konuda yani çok iyi değil. Kusursuz bir yaklaşım sergiliyor. Kesinlikle. Başarılı. Yani şimdiye kadar bir Grand Seiko'da ben herhangi bir hata görmedim. Yani özellikle Grand Seiko elimize geçtiği zaman mutlaka loop'la büyüterek bakıyoruz. Işık altında inceliyoruz. Yani kötü niyetli değil Bir aslında. oyun haline geldi artık. Bunu bizim evet için. hayranlığımızı aslında tatmin etmek için bir şekilde yapıyoruz ama şimdiye kadar en ufak kusur görmedim. Bu arada saniye kolundan, daha doğrusu genel olarak kolların işçiliğinden bahsetmiştim. Benim saniye koluyla eklemek istediğim bir şey var. Genelde kuartz saatleri, eğer tabii ki gözünüzle baktığınızda belki çok bir şey göremeyebilirsiniz ama bir büyüteçle baktığınızda kuartz saatler şu tık hareketini yaptığında o kol bir oynar. Bir boşluk Titreme, yapar, titrer evet. veya bazen vurur geri gelir. Yani bu hatta kamçının o salınımı gibi. Evet, geri efekti gibi geri mutlaka tepmesi gibi bir şey vardır, adlandırılıyor. bir titreme vardır, bir tepme vardır. Grand Seiko'nun bu modelinde, bu kalibrenin içinde 9F85 bu arada kalibrenin kodunu da vermiş olalım. Saniye kolunun bu hareketi yaptıktan sonra stabil bir şekilde bir sonraki saniyede durmasını, geri gelmemesini sağlayan bir fren düzeneği var. Anti-backlash demişler Aynen hatta öyle. buna da. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani bununla dahi uğraşılmış. Dolayısıyla kuartz deyip geçmemek lazım diyorum. Şimdi mekanizma ile ilgili bir takım notlar aldım ben. Mesela bu mekanizmada anlık tarih değişimi mümkün. Evet. Yani saat 12 ile 12'yi 5 geçe arasında bir zaman aralığında tarih değişimi saniyenin galiba %2'si kadar bir sürede gerçekleşiyor. Snap dedikleri. Evet, saat yani dedikleri. göz açıp kapayıncaya kadardan daha hızlı bir süre. Şimdi bu mekanik kalibreler için belli bir takım teknik iyileştirilmelerle ulaşılabilecek bir sonuç. Ama bunu pilli bir kalibrede yapmak çok zor. Çok enteresan bir özellik. Zaten senelik 10 saniyelik bir sapma söz konusu. Günde değil, haftada değil. Senede artı eksi 5 saniye. Yani maksimum 10 saniyelik bir marş söz konusu iken Grand Seiko bu saatin mekanizmasına bir ince ayar vidası koymuş. Bu diğer pilli saatlerde olmayan bir özellik. Evet, Grand Seiko'nun saat ustalarının müdahale etmesi gerekiyor. En iyi isteyenler için zaten üretilmiş bir saat bu. Yani ben herhangi bir saatle idare ederim, herhangi bir saat beni tatmin eder diyen birine kesinlikle hitap etmiyor. Birkaç detay daha var. Bu saatin camı direkt safir kristal cam deyip bir kenara atamayacağım. Seiko dünyanın en büyük optik üreticilerinden bir tanesi. Her safir kristal cam aynı değil. Işık geçirgenlikleri, berraklıkları arasında farklar var. Dolayısıyla Grand Seiko ürünlerinde kullanılan safir kristal camlar da İsviçre'nin üst düzey diyebileceğimiz bazı markalarının kullandığı versiyonlardan daha kaliteli, daha temiz bir görüntüyle bizi karşılıyor. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi saatin bileziğiyle ilgili biraz konuşmamız gerekiyor bence. 19 milimlik bir boynuz aralığı söz konusu. Şimdi ben bu saatin bileziğini çıkarsam diyeceğim, kayış bulmak zorluğundan bahsedeceğim ama bileziğini çıkarmak da herhalde bu saate haksızlık olurdu birazcık. Yani evet, başka Grand Seiko incelemelerimizde de bahsetmiştim. Ben kendi adıma Grand Seiko'ların genelde bilezikli olması taraftarıyım. Saatin karakterini daha iyi yansıttığını düşünüyorum. Lagların kenarındaki delikler de böyle insanı yeni kayışlar aramaya teşvik eder nitelikte. Ve gerçekten mesela güzel lacivert veya mavi kayışta çok yakışıklı duracağına da eminim. Bileziğe dair benim de söylemek istediğim bazı noktalar var. Öncelikle 19 milimetrenin kasanın kalın boynuz tasarımına göre bir klik ince kaldığını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Bunu 20 milimetre yapıp taper, yani aşağı doğru da en azından bir Aynı 18'e fikirdeyim. inmesini Doğru. tercih ederdim. Burada Seiko düz bir bilezik kullanmış. 19 başlayıp 19 devam ediyor ya da belki 18'e iniyor. Tam emin olamıyorum. Ama sanki 19 başlayıp 19 bitiyor gibi ya da Bana da öyle 18 geldi. gibi. Kumpasla inceleriz. İncelemek lazım. Yani dediğim gibi burada en azından gözle görülür bir taper yok. Aşağı doğru daralma yok. Ben 20 milimetre boynuz aralıklı ve aşağı doğru 18'e daralan bir bilezik olsun isterdim. Bunun dışında bileziğin yapım kalitesi, saatin genel ağırlığını bilekte dengelemesi, konfor konusunda, hissiyatı konusunda en ufak bir tereddütünüz olmasın. Her zamanki Grand Seiko kalitesini bu modelde de yaşayabiliyorsunuz. Sadece görsel manada sanki daha iyi olabilirdi diye bunu eklemek istedim. Eleştirel bir yaklaşımım olacak. Bilezikte herhangi bir süper hassas ayar imkanı bulunmuyor. Evet, doğru. Tam bakla var, yarım bakla var. Grand Seiko henüz bu alanla ilgili bir adım atmadı. Umarız ilerleyen Doğru. zamanlarda o anlamda da saat severleri tatmin edecek bir çözümle karşımıza çıkarlar. Serdar da aynı husustan bahsetmişti. Evet. Özellikle belli bir segmentin üzerinde günümüzde yapılan saatlerin, metal bileziklerinde saatin baklarıyla oynamak zorunda kalmadan, yani basit bir şekilde bir klik vasıtasıyla en azından yaskış ayarı deriz ya, bilek bazen şişer. Bazen sabah akşam ayarı bile olabilir. Sabah akşam ayarı bile olabilir. Yani bu tür şeyleri pratik bir çözüm arayan markaların bir boy önde olduğunu düşünüyorum biz kullanıcılar adına. Grand Seiko'nun da bu konuda bir şeyler yapacağına inanıyorum. Yani yelkon akrep ve saniye kolu ya da markörler için bu kadar özenen bir firmanın bunu dikkate almaması gibi bir durum söz konusu değil. Ben yakında bununla ilgili bir güncelleme geleceğinden eminim. O zaman ben sana şöyle bir soru sorayım. Bu Grand Seiko'yu mesela ne tür bir kullanıcıya tavsiye ederdin ya da uygun bulurdun?
bir kere belli bir seviyeye gelmiş olmak lazım. Bir takım beklentilerinizin olması lazım. Bu beklentiler kesinlikle kusursuz bir işçilik, üretim kalitesi, malzeme seçimiyle alakalı. Pilli saatin kesinlikle bir takım avantajları var. Mutlaka. Günlük hayatta bu avantajlar söz konusu. Bu avantajlar sizin için bir anlam ifade ediyorsa bu saat sizin için daha da anlam ifade etmeye başlıyor. Ben biraz daha mühendislik açısından ele alıyorum aslında olayı. Evet. Yani buradaki üretimle ilgili zorlukları biliyorum. Bu üretimle ilgili zorluklar bazı insanlara bir anlam ifade etmez. Evet. Ama bana ettiğinde ben onun arka planındaki hem geliştirme çalışmasını hem de onu o ustanın artık böyle çok ince detaylı çalışmasını hayal edebiliyorum. O zaman bu markaya ve bu ürünlere olan zaten saygım daha da artmış oluyor. Evet. 2000 limit seviyoruz hepimiz bu limit işini. Bizde olsun başka kimsede olmasın gibi yaklaşanlar da var tabii ama paylaşmayı seviyoruz hikayemizi başkalarıyla. Bu durumları takdir eden insanların çok hoşuna gidecek bir model olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda İngilizce tabirle over engineering ile üretilmiş bir saatle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla yani niş zevklerinizi daha da böyle incelikli detaylarla bezemek istiyorsanız bu Grand Seiko'ya en azından bir canlı görmekte fayda var. Çünkü bu kadranın albenisini fotoğraflarla, videoyla ne kadar yansıtabiliriz çok emin olamadım açıkçası. Ben de pek emin değilim bu konuda. Peki Doruk, teşekkür ederim o zaman. Ben teşekkür ederim. Güzel yorumların için. Bu arada Aydın Saat'teki dostlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizden çok talep alan Grand Seiko incelemelerimizi onların gönderdiği bu yeni ve özel modeller sayesinde yapabiliyoruz. Kanalımızda sık sık yer vermeye de başladık. Bu konuda çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Desteklerinden ötürü Aydın Saat'teki dostlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.